Merhaba. Bundan sonra bazı pasta figürleri nasıl yaptığımla ilgili küçük videolar paylaşacağım. İlk videomuzda Harry Potter'daki evcini Dobby yapımı. Hep birlikte başlayalım. Yapacağımız karakter Harry Potter'daki evcin Dobby demiştik. Bitmiş hali böyle görünecek. Dobby'yi yapmak için temel olarak beyaz, ten rengi şeker hamurlarına ihtiyacımız var. Gözleri için de çok az miktarda yeşil şeker hamuru yeterlidir. Öncelikle Dobby'yi yapmaya ayaklarından başlayacağız. Şöyle iki küçük parça ayırıyorum. Ve bunları ayak şeklinde şekillendireceğim. Önce yuvarlıyorum. Daha sonra burayı bu şekilde inceltiyorum. İkinci ayağı da bu şekilde ayarlayacağım. Yuvarlıyorum elimde. Daha sonra bu yuvarladığımı bu şekilde ayak şekline getiriyorum. Şimdi bu ayakların detaylarıyla uğraşacağız. Ayak parmakları, yandaki kemiği, ayak oyuntusu. Önce parmaklardan başlayalım. Evet, birinci ayağımızın parmakları hazır. Şu şekilde. Şimdi ayağın yandaki kemik oyuntusunu yapacağız. Şöyle. Biraz daha ayağı inceltiyorum. Evet. Ve kemik oyuntusunu gene daha belirginleştiriyorum. Evet. Şimdi ayağımızın yandan ve üstten görüntüsü güzel bir şekilde oluştu. Şimdi tabanı dümdüz. Bunu daha inandırıcı bir hale getireceğiz. Tam ayak parmaklarının kökünün olduğu yere bir oyuntu koymamız gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Dobby'nin tabi her yaptığımız figürün ayak tabanını bu kadar detaylı hale getirmiyoruz. Ayakta duran bir figür için. Yapacağımız Dobby oturan bir figür ve çıplak ayaklı gezmesiyle bilinen bir karakter. Dolayısıyla ayağını detaylı yapmak önemli oluyor. Şimdi şuradaki şurası ayağının dış yüzeyi olduğuna göre ters tarafında kalan şu kısma da ayak oyuntusunu koyuyoruz.
Şöyle biraz. Evet, belki biraz daha küçük bir aparatla şu şekilde oyuntusunu yaptık. Şu parmak diplerini netleştirdik. Evet. Ayağımız. Birinci ayak. Birinci ayak bu şekilde hazır. Şimdi bunu kenara koyup ikinci ayağı hazırlıyorum. Evet, ikinci ayağı da aynı şekilde yaptıktan sonra bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Yani oturan dobimiz karşıdan bu şekilde görünecek ayakları. Yandan da böyle görülecek. Ne yapıyoruz? Önce parmak oyuntularını yapıyoruz. Ondan sonra şu yandaki kemiği yapıyoruz. Daha sonra şuraya hafif bir kavis vererek ayağın şuradaki girintisini oluşturuyoruz. Ve sonra parmakların arkaları dümdüz kalıyor. Bu arkalarını biraz daha inandırıcı yapmak için buradan şöyle bir aparatla girinti veriyoruz. Sonra elimizle hafif yumuşatıyoruz. Ve bu şekilde ayakları hazırlamış oluyoruz. Şimdi gelelim Dobby'nin elbisesinin içinde kalacak olan gövde kısmına. Dobby'nin gövde yüksekliği bacak uzunluğuyla yaklaşık eşit. Yani oturduğu zaman oturma yerinden, zeminden omzuna kadar olan kısmın uzunluğu bacak uzunluğuyla eşit olacak. Ona yetecek miktarda, hatta biraz daha fazlası olacak şekilde bir ten rengi şeker hamuru alıp yoğuruyoruz. Daha sonra bu yoğurduğumuz şeker hamurunu bir silindir şekline getireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Hafif yuvarlıyoruz önce. Bu hafif yuvarladığımız şeker hamurunu da şu şekilde silindir haline getiriyorum. Çok incelirse biraz tepeden basabilirim. Tekrar silindir. Evet. Normalde şuralarında çatlak kalmayıp pürüzsüz olana kadar düzeltmeye çalışıyorum. Ama bu sefer bizim Dobby'mizin gövdesinin büyük bir kısmı zaten yapacağımız elbisenin içinde kalacak. Onun için çok fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi boynu için gereken kısmı oluşturuyorum. Şuradan şu şekilde. Yani aslında sanki bir şişeymiş gibi düşünün yaptığımız şeyi. Evet, boynu içinde şöyle bir incelik yeter bize. Biraz uzun oldu. Şimdi boynu için olan kısmın fazlalığını alıyorum. Ve gövde de ne demiştik? Bacak uzunluğuyla aynı boyda olacak. Bacaklar burada. Omuzdan sonraki kısım. Omuzu biraz daha belirginleştirelim. Evet, omuzdan sonraki kısım ayakla aynı yükseklik olacak. Evet, neredeyse aynı yükseklik gibi. Çok az ucundan alabiliriz. Şöyle. Daha büyük bir hamuru baştan açmanın faydası o. Hani eksik olan bir şeyi arttıramazsınız ama fazla olursa ucundan keserek ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra bunun ön taraf olacak kısmına göz kemiklerini, çünkü Dobby biliyorsunuz biraz yıpranmış bir karakter evcini olduğu için ve o yüzden vücudundaki girintiler, kırışıklar çok belirgin. Şöyle bir aparatla, işte böyle bir aparatınız yoksa da bıçağın tersiyle böyle bir göz oyuntusu oluşturabilirsiniz. Şöyle hafif. Zaten bunu daha sonra detaylandıracağız. Sonra bunu
bu ayakların üzerine yerleştiriyoruz. Yerleştirirken de bir miktar fırçayla buraya çok az su süreceğiz yapışsın diye ve daha sonra üstüne kafa geldiğinde çökmemesi için de içine kürdan koyacağız. Evet, şöyle bir kaba su koyuyorsunuz. Temiz, sadece bu işte kullandığınız bir fırçanız oluyor. Bu fırçayla hafif yapışabilmesi için buraları ıslatıyorsunuz. Su şeker hamuru için en iyi yapıştırıcı denebilir. Çoğunlukla işinizi görür. Evet, ayaklarını şöyle açalım. Ben bir kurabiye çubuğu getirdim. Açımızı düzeltelim, gözüksün. Kurabiye çubuğuna tabii kafa da geçecek ama kafadan taşmaması gerekiyor. Yaklaşık şöyle bir şuradaki yükseklik bana yeter. Oraya göre bunu kesiyorum. Ve kalan çubuğumu da hafif ıslatıp bu figürün boynundan aşağı doğru gönderiyorum. Şimdi bunu sokarken biraz bu basıldı. Tekrar şöyle düzenleyelim. Evet. Şimdi çubukla gövdeyi de yerine oturttuktan sonra artık Dobby'nin elbisesini yapacağız beyaz şeker hamurundan. Şimdi Dobby'nin elbisesini yapmak için beyaz şeker hamurumu güzelce yoğurdum ve açıyorum. Bayağı ince açsam iyi olur. Sonuçta bir kumaş efekti vereceğiz. Daha doğal durması için ne kadar ince olsa o kadar iyi. Evet. Bu kalınlık bizim için gayet yeterli. Şimdi Dobby'nin yaklaşık omuzlarından dökülen ve aşağıya doğru da çok azıcık taşan bir boyda kıyafete ihtiyacımız var. Onun da yüksekliğini figürü koyuyorum. Çubuğumun artan parçasının yanına koyuyorum. Benim yaklaşık şu yüksekliğe ihtiyacım var. Ucundan da taşacağını varsayarsak şu uzunlukta bir kumaşa ihtiyacım var. Bunu belirliyorum. Ve buradaki şeker hamurunu o boya uygun gelecek şekilde keseceğim. Şuraya işaret koydum. İşaret koyduğum yerden bana gereken boyutta şeker hamurunu kestim. Kalanını tekrar ben yoğurarak kaldırıyorum. Çünkü inceyken hemen katılaşıyor. Tekrar kullanılmaz hale geliyor. Ve bu şeker hamurumu da tekrar inceldiğini kontrol ettikten sonra figürümün üzerine giydireceğim. Bunun için şöyle hafif gövdeyi biraz nemlendirelim ki üzerine koyduğumuz hamur güzel yapışsın. Şimdi ben bunu kaplamaya başlayacağım. Şöyle şuradan başlıyorum. Ve birazcık böyle sıkı sıkıya yapıştırmıyorum da hafif dağınık ve buruşuk, biraz gevşek bırakarak giydireceğim. Aşağı doğru da hafif bir taşmamız vardı. Evet. Dobby'nin kıyafeti biliyorsunuz buruşuk beyaz bir kumaş. Ve onu da bu şekilde giydiriyorum. Şimdi burada başladığım noktaya geldiğimde bıçakla fazlalığı keserek çıkarıyorum.
Evet. Şu şekilde. Burayı da evet, bir başlangıç bitiş görünümü olmasın diye elimle düzeltiyorum. Bu şekilde görünüyor. Kol oyuntularını açacağız. Şuraya kolları gelecek. Mesela bir kolu buraya. Birinci kol oyuntumuzu açtık. Evet. Şimdi ikinci kol oyuntumuzu açacağız. Evet, kıyafetteki ikinci kol oyuntusunu da açtık. Ve daha sonra da kıyafetin bu yandan buruşukluğunu verdik ama kıyafetin bir de yatay buruşuklukları var. Onları biraz daha gerçekçi olsun diye oluşturacağım. Ayakları da şöyle açık dursun. Evet. Ayakları ve gövde kısmı elbisesiyle hazır şu anda. Şimdi sıra Dobby'nin kollarını yapmakta. Bu Dobby'yi bir kenara alalım. Kolların uzunluğu da nasıl olacak? Kollar şuradan başlayacak. Aşağı kadar gidecek. Tam elleri burada. Yana doğru kocaman elleri olacak ve onlar açılacak. Bunun için şimdi ten rengi şeker hamuruna geçiyoruz. Elleri yapmak için gene ten rengi hamurumu yoğurup istediğim kıvama gelmesini sağlıyorum. Sonra bu hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Ve önce yuvarlayıp daha sonra da bu şekilde evet, fazla bile oldu. Çünkü kolları gayet ince olacak. Bu şekilde inceltiyorum. Şöyle fazla olan kısımları alalım. İnceltmemize engel olmasın. Evet, kolunun inceliği bu şekilde iyi. Eli içinde bana gereken kısım şu ince kısımdan sonraki kalın kısım şurası. Bana eli içinde şu kadar yetecek gibi duruyor. Şimdi kolunun yüksekliğini bir kontrol edelim. Evet, kolu uzun bile olmuş neredeyse. Ucundan biraz alabiliriz. Tekrar bakalım. Şuradan kol çıkacak. Yerde de eli. Evet. Bu boy iyi. Şimdi ikinciyi de bunu başka bir şekle sokmadan önce ikinciyi de hemen aynı bu boyda ayarlayalım.
Evet. El yapmak için 2 tane hamur adayımız hazır. Şimdi birincisini nasıl yaptığımızı görelim hep birlikte. Öncelikle bu elin şöyle kalın kısmını bastırarak daha yassı ama daha geniş bir hale getiriyorum. Ve daha sonra parmak oyuntularını oluşturmaya başlıyorum. Şu baş parmağı önce bir ayırıp daha kısa hale getiriyorum. Ve sonra da diğer 4 parmağı. Evet. İkinci eli de hemen alalım. Bunu da bu şekilde el kısmını daha yassı ama daha geniş bir hale getiriyorum. Bu sefer baş parmağı diğer taraftan ayırıyorum. Ve boyunu kısaltıyorum. Sonra da diğer 4 parmağı ayırıyorum. Serçe parmağı da biraz kısaltmak lazım tabi. Hafif parmaklara şöyle ufak dokunuşlarla yuvarlak bir hat veriyoruz. Baş parmak biraz daha aşağıdan başlamalı. Serçe parmakla orta parmağı biraz daha kısaltmalıyız doğallık açısından. Yapacağımız Dobby karakteri de biraz elleri böyle açmış ve onlardan destek alarak oturuyor gibi bir hali var. O yüzden parmaklarını biraz aralık bırakacağım ben. Evet. Aynı şeyi diğer el için de yapıyorum. Serçe parmağı kısaltıp evet, şimdi bunu yaptığımızda iki elin birbiriyle eşit büyüklükte olduğunu kontrol etmeliyiz. Sanki bana şu el biraz daha kalın parmaklı gibi geldi. Parmaklarını hafif kısaltıyorum, daraltıyorum. Evet, şimdi daha güzel oldu. Şimdi bunu ayarladıktan sonra ellerim bu sefer ayaklarda olduğu gibi bu iç kısmın detaylarıyla uğraşmayacağım. Çünkü eller zaten yere basıyor durumda olacak şu şekilde. Elim ben daha çok üst kısmının detaylarıyla, inandırıcılığıyla uğraşmayı tercih ediyorum. Belki şurada hafif bir hani parmakların tam boğum yerindeki yumruları ifade eden bazı şeyler yapabiliriz. Bunda da aynı şekilde tam şu parmakların kökleri yumru yumru olur, onları ve baş parmağımızın da biraz daha geriden. Evet. Şimdi bu elleri gövdemize takma zamanı. Şimdi gene fırçamızı suya batırıp yapıştıracağımız yere ve hatta kol şurası boyunca gidecek. Şimdi baş parmağın yönünü şaşırmamak için
kendinizden hesaba katın. Aynı onun durduğu şekilde durup benim baş parmağım sağ kolumda önde kalıyor. Test edin. İnsanın kafası karışıyor bazen. Sonra dalgınlıkla ters yapıştırırsanız hiç inandırıcı olmayan bir figür yapmış olabilirsiniz. O yüzden hiç ben biliyorum diye güvenmeyip her seferinde kendi üzerinizden test edin derim. İnsan dalgınlıkla her şeyi yapabilir. Özellikle acele siparişlerde hızlıca bir şey yapıyorsanız ve şeker hamurunda bir şey yap boz yaptığınızda çok çirkin oluyor. Yani bir seferde düzgün yapmayı tercih ediyorum ben. Bir şeyi bozup baştan yaptıkça sanki daha kötü oluyor gibi oluyor. Ağır ağır, dikkatlice, güzel yapmayı tercih ediyorum. Birinci kolumuzu yapıştırdım. Eli de bu şekilde duruyor. Oradan destek alıyormuş gibi. Parmakları da biraz açalım. Şimdi bu parmağın üzerine şu tırnak detaylarını da yapsak güzel olur gibi. Hafif bıçakla, öyle çok detaylı değil. Tam tırnağın geleceği yere hafif bir oyuntu verseniz gayet yeterli bir tırnak görüntüsü olacak. Şimdi öbür yanına çeviriyorum. Zaten diğerinin baş parmağı da diğer yönde kalıyordu. İlkini doğru yaptığımıza göre zaten ikincimiz de doğru olacak. Fırçayla yapıştıracağımız kol oyuntusu yerine ve elbise boyunca yan tarafı ıslatıyorum. Ve ıslattığım yere gelecek şekilde biraz kol uzun geldi. Şurada hemen kırpıyorum. Ve buradaki kıyafetteki kol oyuntusuna gelecek şekilde ben bu kolu yapıştırıyorum. Bu aşamadan sonra sıra Dobby'nin kafasını yapıp boynun üstüne yerleştirmekte ve diğer detaylarını hazırlamakta. Şu anda Dobby'nin gövdesi, elleri, ayakları hazır durumda. Ben şimdi bu aşamada eğer vaktim varsa, acele yarına yapmam gerekmiyorsa açıkçası figürlerimi bu aşamada bırakıyorum. Bir gece boyunca iyice kendine geliyor, katılaşıyor. Daha sonra kafayı yapıp üzerine koyuyorum. Çünkü kafalar böyle blok halinde büyük bir yuvarlak olduğu için ağır çekiyor. Ve bu figürün yavaş yavaş aşağı doğru göçmesine ve yayvan, şişman, yani yapmak istediğiniz figürden daha yayvan bir figüre dönüşmesine neden oluyor. Dolayısıyla ben bunun çökmesini istemiyorum. Özellikle mesela Evcini Dobby gibi belirgin bir karakteri yapıyorsanız boyutların birebir olması çok önemli. O yüzden genellikle hemen ertesi güne figürlü pasta yapmak istemiyorum ben. Figürleri önceden yapıp onların katılaşması, güzelce kendine gelmesi daha işime geliyor. Daha saklanabilir oluyorlar insanlar, pastayı yedikten sonra figürlerini saklıyorlar. Şimdi bir gece Dobby'nin gövdesini, ellerini, ayağını katılaşmaya bırakacağız. Yarın da Dobby'nin kafasını yapacağız. Şimdi kafayı yaparken ben hazır bir kalıp kullanmayacağım. Çünkü Dobby'nin tipi hazır bir kalıpla yapılabilecek bir tip değil. Çok farklı bir tipi var. Ama hazır bir kafa silikon kalıbını, aslında yüz var bu kalıpta ama yüz çıkmasını istemiyorum. Bunu ben peçeteyle kapladım. Oradaki desen benim hamuruma çıkmasın diye. Onu da üzerine streç filmle kapladım. Ben Dobby'nin yüzüne bastırarak şekil verirken arka tarafı dümdüz olmasın, yuvarlaklığını korusun diye bu kalıbın içerisinde çalışacağım. Yani aslında herhangi bir, size bu yuvarlaklığı sağlayan herhangi bir objenin içerisinde de çalışabilirsiniz bu şekilde. Şimdi ben kafayı yerleştirdim buraya. Yaptığım yuvarlak kafayı. Daha sonra ellerimle bastırarak
göz çukurlarını oluşturuyorum. Daha sonra biraz burnuna bastırıyorum. Göz çukurlarını biraz daha belirginleştireyim. Biraz şuraya bastırdım. Yaklaşık şöyle bir aparat ucu. Gene böyle bir şeyiniz yoksa bıçağın tersiyle yapabilirsiniz. Bununla da hafif şurada bir ağız şeyi oluşturup burayı da bu aparatımla hafif çiziyorum ve ağız açıklığını veriyorum. Gene biraz basıp, hani böyle dudaklarını büzüp fotoğraf çektiren kızlar olur ya, onların dudağı gibi hafif öne çıkık bir dudak oluşturuyorum. Arada göz çukurlarını tekrar belirginleştirmekte fayda var. Dudağı biraz daha belirginleştirmekle uğraşacağız. Onu da şöyle yapacağız. Alttan yani şurası daha iyi görünsün diye şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde. Buradaki ağzı kaybetmemek için buraya bu aparatı sokarken alttan da dudağı belirginleştiren hareketler yaptım. Daha sonra şuradaki mimik çizgilerini oluşturuyorum. Tam şuradan başlatmam gerekiyor. Evet. Şimdi mimik çizgisini de yaptım. Bir de şu dudağının üst kısmını da alt dudağı gibi belirginleştireceğim. Çok az. Ama ağzı kapalı duracak. Onu da yapalım. Evet. Şimdi mimik çizgisini ve dudak kenarlarının belirginleştirmesi işini hallettik. Şimdi tekrar göz çukurunu elimizle hafif oluşturmuştuk ama şöyle bir aparat çok işinize yarar. Burayı daha da belirginleştiriyorum. Bakın daha güzel bir oyuntu oluşturduk. Hafif şuralarına bir düzlük, hani yüz yuvarlak değil, üst kısmına hafif bir düzlük veriyoruz. Sonra burnunu takıyoruz. Burnu için ayrı bir şeker hamuru parçasını hemen yoğuruyoruz. Şu an şu durumdayız. Burnunu sonradan takıyoruz. Hemen yoğurduğum parçayı alıyorum. Bu biraz büyük olacak gibi biraz daha küçültüyorum. Burnunu yapıştırmadan önce gene fırçayla şurayı biraz ıslatıyorum. Dobby'nin ince bir burnu var. Çok tombik bir burun değil. Bu ince burnunu alıp şuraya, tam dudağın üstüne kadar da düşmüyor. Biraz havada da kalıyor. Şu kısmına şöyle koydum. Şimdi şurayı elimle ya da şu aparatlarımla şöyle düzelterek bütünleştiriyorum. Ve Dobby'nin burnunun kenarında bir et beni var. Ve et beni de burnunun sağ tarafında kalıyor.
Bunu da azıcık ıslatıp çok abartı büyük olmayacak şekilde. Bu da büyük geldi bana biraz. Yarı boyuna küçültüyorum. Bunu da ezmeden buraya yapıştırmam lazım. Tabii insan eline de yapışıyor biraz. O yüzden şu çubuğun yardımıyla o parçadan kurtuluyorum. Şöyle de yerini düzeltelim. Şu şekilde alın kırışığını yaptık. Şimdi tekrar beyaz şeker hamurundan çok az alıyoruz ve Dobby'nin göz yuvarlarını yapacağız. Kocaman gözleri var Dobby'nin. Beyaz şeker hamurunu hemen yoğuruyorum. Top yapıyorum. Bu biraz büyük oldu. İkiye bölüyorum. Tekrar yuvarlıyorum. Ve göz oyuntusuna gözlerini yerleştiriyorum. Kocaman gözleri. Şu anda Dobby'nin durumu bu. Belki şu gözü biraz küçültsek daha mı güzel olur? Çok azıcık ucundan alıp bir daha yuvarlayacağım. Gözleri de taktık. Tabii böyle beyaz gözlü çirkin bir yaratık değil. Dobby çirkin ama sevimli bir yaratık. Şimdi bu gözlerin sarıya yakın yeşil gözleri var Dobby'nin. İris tabakasını takacağız. Yeşilden küçücük azıcık bir parçayı hemen böyle yuvarlıyorum. Şöyle küçücük iris tabakasına yetecek kadar bir parçayı top yaptım. Bununla ezdim. Hani açıp küçücük yuvarlak kesiciyle kesmeye de gerek yok. Yani her şeyi aparatla yapmak zorunda değilsiniz aslında. Dolayısıyla bunu da minik bir top haline getiriyorum parmaklarımın arasında. Onu da bununla eziyorum. İşte iris tabakamız hazır. Şimdi bu koca beyaz gözleri hafif şununla düzleştirip fırçayla hafif nemlendirip üzerine de iris tabakasını koyacağız. Bu bana biraz büyük geldi gene. Çünkü etrafında bayağı bir beyaz kısım kalması gerekiyor. Gene küçülttüm ben bunu. Evet. Biri bu. Takalım. İkincisi de şu. Biraz masum ve acıklı gözükmesi için
iris katmanını gözün tam ortasına değil de hafif yukarıya bakar şekilde koydum. Ve daha sonra göz bebeğini ve iris tabakasının etrafındaki siyah kısmını yapacağım. Ben bu işlemi gıda boyası kalemle yapacağım. Ama elinizde böyle bir kalem yoksa bu yeşilden 1 milim daha büyük olan siyah bir şeker hamurunu önce yapıştırıp üstüne bunu yapıştırsaydınız dış çevresinin siyahını yapabilirdiniz. Ve daha küçük bir yuvarlağı da ortasına koyarak iris tabakasını yapabilirdiniz. Ama o zaman siyah şeker hamurunu da temin etmiş olmanız gerekiyordu. Ben çok hafif bir şekilde dışına, yeşilin dışına şöyle siyah bir katman yapıyorum. Bu gıda boyası kalemler çok kullanışlı. İşi çok kolaylaştırıyor ama çalışırken yanlışlıkla ıslatırsanız her yere bulaşıp bütün yaptığınız işi mahvedebilir. Kullanırken biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Göz bebeklerini koyalım. Ve çok hafif dış çizgiden içeriye doğru hafif şöyle gözleri inandırıcılığı için yer yer girintiler. Dobby'nin gözleri tabi böyle kapaksız, kocaman, acınası gözler değil. Şimdi bunun gözlerine göz kapağı koyacağız. Göz kapağı için gene ten rengi şeker hamurunu alıyoruz. Bunu yuvarlak olarak açıyorum bunu. Yuvarlak. Şimdi bunun bir ucundan şu kadarcığını kesiyorum. Bu kestiğim parça bir gözü için. Nemlendirmeden yapışır mı diye denedim. Çünkü bu siyah gıda boyası kalemi her yere bulaştığı için çok nemlendirmek istemiyorum. Ama yapışmadı. Birazcık nemlendirdim. Evet. Şimdi yapıştı. Diğer ucundan da ufak parça kesiyorum. Diğer göz kapağı olması için. Şu an göz kapaklarını takınca bu şekilde. Şimdi Dobby'nin gözlerin altındaki kaz ayağı kırışıklarını yapacağız. Şöyle. Yaptığımız her mimik çizgisi karakterimizi daha da canlı hale getiriyor. Daha inandırıcı hale getiriyor. Her dokunuşta daha da güzelleşiyor. Kaz ayağı kırışıklarını koyduk. Masum bir görüntüsü olması için şuralarını biraz belirginleştirmek istiyorum ben. Evet. Sanki şu anda kafayı şu kabın içerisinden kurtarabiliriz gibi.
Şimdi Dobby'nin kafası kulakları hariç hazır. Kulakları olduğunda tabii daha gerçekçi olacak. Ama bu aşamadan önce bunu gövdenin üzerine oturtup sabitleyeceğiz. Kulağı da en son takacağız. Şimdi aradan bir akşam geçti. Bu figür tabii ki tamamen katılaşmadı ama en azından üzerine kafayı koyduğumuzda çökmeyecek kadar tok bir hale geldi. Şimdi artık bunun üzerine kafayı yerleştirme zamanı. Ben boynunu biraz uzun tutmuştum. Kafanı da şurada hafif bir oyukluk bırakacağım. Bunun oraya girmesini sağlayacağım. Yaklaşık şu yüksekliğe getireceğim. Ve kafayı takacağız. Boyuna girecek olan kısmı ayarlıyorum. Bu şart bir şey değil aslında. Tam üstüne de oturtanlar var. O zaman boyundaki fazlalığı kesebilirdik. Ben de böyle bir yöntem tercih ediyorum. Yalnız şu içine koyduğumuz çubuk birazcık kafadan yüksek. Kafanın boyunu aşmamasını istiyoruz. Taşmamasını istiyoruz. O yüzden onu ben bir makas yardımıyla biraz kısaltacağım. Şöyle. Evet. Şimdi fırçamızı suya batırıp şu yapışacak olan kısmı ıslatıyorum. Biraz katılaştığı için daha iyi yapışsın diye gövde kısmındaki karşılığını da ıslattım bu sefer. Figürü bozmadan, hasar vermeden boynun üzerine yerleştirdim. Biraz açımızı yapalım. Şöyle. Görebilirsiniz. Şimdi nesi eksik Dobby'mizin? Neredeyse bitti sayılır. Dobby'nin kulakları. Kulaklarını da yaptığımız zaman hazır olacak. Kulakları yapmak için yine ten rengi şeker hamuru alıyoruz. Şu boyda 2 tane top yapmamız yeterli. Bunlardan birer tane kulak yapacağız. Şimdilik figürümü kenara alıyorum. Evet. Birinci topumuz. Kulağı bu aşamadayken takacağım. Bu aşamadayken takacağım. Daha sonra yukarısını biraz kıvırıp gerçek kulak görüntüsü vermeye çalışacağım. Ama takmadan önce tam simetrik olabilmesi için ikinci kulağı da bunun yanında hazırlayacağım. Bakalım. Evet, şimdi bunları Dobby'nin kulağını kafasına takacağız ve sonra ufak detaylarını yapacağız. Önce yapıştıracağımız yeri ıslatıyorum. Belki şöyle daha iyi görülür.
Önce kulağın düşmeden sağlam bir şekilde yapıştığından emin olacağım. Daha sonra da ufak tefek kıvrımlarını oluşturma işine geçeceğim. Evet, birinci kulak buraya tutunmaya çalışırken diğer kulağı takalım. Evet, gelelim diğer kulağımıza. Şu an kulakları takılmış durumda. Çok ufak dokunuşlar kaldı yapmamız gereken. O da kulağın biraz daha inandırıcı olması için şöyle yukarıdan aşağı doğru bir kıvrımı var. Hafif kıvırıyoruz. Şu uç kısmı hafif aşağı doğru meylediyor. Evet. Aynısını diğer kulak için de yapıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru kıvrımını daha belirgin hale getiriyorum. Ve kulağın sivri kısmını da biraz daha aşağı gönderiyorum. Evet. Sevgili Dobby'miz hazır. İşte evcil Dobby figürümüz hazır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın.